Black Sheep Motogaraj'dan herkese merhaba. Ben Berkay. Ben Yiğit. Bugün Enduro'da kullandığım motosiklet olan KTM 350 EXC F modelini inceleyeceğiz. Öncelikle neden KTM 350'den başlayalım? Bu arada EXC F olmasının sebebi KTM modellerinde EXC'ler 2 zamanlı, EXC F'ler 4 zamanlı oluyor. 350 tercih etmemin sebebi de 250'liklerde biraz daha teknik istediği için, biraz daha fazla debriyaj, gaz kontrolü istediği için 350 biraz daha güçlü olduğu için benim için daha rahat olacak kanısına vardık. Arkadaşlar, uzmanlara sordum. Bu yüzden 350'lik tercih ettim. Evet, gerçekten de 250 de kullanmıştım. 250'liye göre çok güçlü olduğu için bazı yerlerde traktör gibi tıkı tıkı çıkılıyor. Neden KTM'ye dönelim? KTM uzun zamandır hayalimdi. Şu oyuncak motosiklet yıllardır masamda duruyor. Sonunda gerçekleştirdim. KTM'ler biraz da sağlamlığıyla biliniyor. Gerçekten sağlammış motor. Atmaya, tutmaya, bir şeye daha gık demedi. Sadece benim yüzümden gık dediği oldu. Debriyajı kaçırdım. Ivır zıvır oldu. Bunları da öğreniyoruz yavaş yavaş. Bu motorla trafiğe çıkabiliyor musun? Bu motorla trafiğe çıkabiliyorum çünkü ruhsatı mevcut. Genellikle çekme belgeleri kullanıyorlar ama yine de vizeye sokup ruhsatlı, plakalı bir şekilde trafiğe uygun bir şekilde çıkılabiliyor. Bu yüzden ben bunu tercih ettim. Çünkü benim gideceğim yerler ve dağlara asfalttan gittiğim için bir müddet asfalttan kullanmam gerektiği için plakalı motosiklet olması lazımdı benim için. Peki enduro motorlarında hepsi plakalı olmuyor. Neye göre plaka çıkarabiliyoruz, neye göre plaka çıkaramıyoruz? KTM'den bahsedecek olursak SXF denilen modeller motocross modeller olarak geçiyor ve bunlar sadece faturalı satılıyor. Bunlar sadece özel parkurlarda aracınızı römorkla veya başka bir araçla oraya parkura taşıyıp orada kullanmak için. Endurolar, motocross'tan ziyade endurolar genellikle plakalı, ruhsatlı olarak çıkıyor. Çünkü bunlar trafiğe uygun üretiliyor bu fabrikadan. Sinyalleri üzerine geliyor, stop lambası üzerine geliyor, plakalı üzerine geliyor. Her şeyi, sinyali, ıvır zıvır her şey tamam geliyor. Motocross'larda bu böyle değil. Sinyaller olmuyor vesaire olmuyor. Trafiğe uygun olmuyor. Para bile olmuyor birçoğunda. Farı bile olmuyor. Numaratör oluyor direkt orada. Hatta numaratör de kilometre değil saat sayıyor. Tabii bunlar spesyal motor olduğu için hepsi aslında saat bazlı çalışır. Çünkü biz 1 kilometreyi 1 saatte gittiğimiz için bu kilometre bazlı değil, saat olarak ölçülmesi lazım. Bu Dominar atıyorum 1 kilometreyi 5 dakikada gidiyorsa 1 kilometreyi yarım saatte gidiyor. Çünkü dağda. düz yolda gitmiyor, dağda gidiyor gibi. Çünkü dağda 1 kilometre asfalttaki 1 kilometre eşit değil. değil. O şeyler çarpışıyor orada. Ön tarafından başlayalım. Lastikler Enduro'ya özel lastikler, dişli lastikler. Bunlar trafikte ve asfaltta çok kullanmaya uygun değil. Çok dikkatli gitmek lazım. Jantları Excel ya da DID olarak geliyor KTM'lerde. Bu markalar gerçekten çok sağlam jantlar üretiyor. Taşa, toprağa, yani iç lastik söndüğü zaman, sadece jantla taş temas ettiği zaman bu jant kolay kolay eğilmiyor. Çok sağlam. Bu sebeple Excel ve DID kullanıyorlar. Ön fren olarak tek disk fren koymuşlar. Zaten çift diske gerek yok. Hem ağırlık hem gerek yok. O kadar yüksek hızda gitmediği için ikinci diske gerek yok. Süspansiyonları ters maşa. WP White Power süspansiyonlar kullanıyor. Tam modelini bilmiyorum ama KTM'lerin %90'ı zaten White Power'la geliyor, kendi markaları. Çok kaliteli amortisörler. Bunlar da kolay kolay patlamıyor. Tabii ki her zaman dikkat etmek lazım. Çamurlu bir günden sonra ön parlak kromajlı kısmı güzelce temizlemek lazım ki keçelere taş, toprak, ıvır zıvır girip patlatmasın, yırtmasın. Konforu nasıl? Konforu yok. Sele konforu nasıl mesela? Bunda zaten oturmaman lazım. Zaten Dağda oturmaman hani lazım. Oturacak bir sele de değil o. Değil. Bir süre, oturduğun zaman tabii ki asfaltta oturarak gitmek zorunda kalıyorsun. Oturduğun zaman bir süre sonra taş. Popo yok. Popo yok. Popo elveda. Tot diye güle güle. Kaydırmaz sele dediğimiz biraz dişli bir sele var üzerinde ki oturduğunda ya da arkaya doğru konumlandığında sen motorun ataletiyle kaymayasın, biraz daha tutunasın diye öyle bir kaydırmaz sele var. Bunu sonradan taktırdım. Bir şey sorayım. Artçı konforu nasıl? Artçı konforu yok. Ruhsatta tek kişi olarak geçiyor. Zaten arkada artçı için pek de yok. İşte o yüzden tek kişi olarak geçiyor. Ruhsatta tek kişidir. Atıyorum polis durdurdu, bunda niye artçı var derse ceza yazma hakkına sahip. Yani polis onu fark ederse, ruhsatta tek kişiyi de fark ederse, ruhsat sormuyorlar çünkü. Arkanda bu bir enduro motoru ve arkada biri olmaması lazım fark ederse ceza gelir. Hem öyle hem zaten artçı taşımak için yeterli arka süspansiyon da yok. Arka İngilizce subframe ama Türkçesini bilmiyorum. Arka destek ünitesi de
İkinci kişi için uygun değil, tek kişi için uygun. Aldığımda birçok koruması vardı. Motor koruması, elcik koruması gibi. Bunları tekrardan sıfırlamak zorunda kaldım. Çünkü düştükçe ya da zarar gördükçe bunlar deforme oluyor, eziliyor, görevini yitiriyor. Ekstra arka maşa koruma taktım. Ayaklık takmıştık. Aynı zamanda sürücü pegleri de daha geniş ve dişli oluyor ki botunla temas ettiğinde botun da kaymaması için. Bunda her şey öncelikle sürücünün olduğu pozisyonu kaybetmemesi amacını taşıyor diyebilirim. Ben motoru aldığımda bu çekme belgeli bir motosikletti ve bütün elektronik aksamları sökülmüştü ve yedek parçası satın aldığım arkadaşta olmadığı için yeniden bir tesisat yaptık. Sinyali, kornası, uzun kısa farı, kontrol kütüğü ekledik. Bunun haricinde bir göstergesi de vardı. Tabii ki bize de göstergeyi soruyorlar kaç kilometrede bu motor diye. Ben göstergeyi sonradan söktüm çünkü hem saat saymıyordu hem de kırılırsa üzüleceğim bir parçaydı. O yüzden söktüm. Kilometre olarak zaten ihtiyacın yok ona. Ya, saate bakıyorum kaç saat sürmüşüm bugün ona göre. Neden saat sayılıyor? Bakımlar da ona göre. Atıyorum emin olmamakla birlikte 10 saatte bir yağ değiştiriliyor. 20 saatte bir hava filtresi temizleniyor gibi. Bakımlar hep saatlik üzerine. Kitapçığında da saatlik üzerine. Onun haricinde benim en çok hoşuma giden bu motorda hidrolik debriyajının olması. Çok rahat, tele göre yani bence çok rahat. Kimisi rahat etmiyordur, kimisi rahat ediyordur. Bu motorda zaten tek parmak fren ve tek parmak debriyaj kullanılıyor. Çünkü gidonu tutabildiğin kadar tutman lazım. O yüzden 3 parmak gidonu sarıyor. 3 parmak burada da gidonu sarıp tek parmakla kontrolü sağlamak lazım. Manetler kısa zaten. Yol motoruna göre hani tek parmakla tutmayın derler ya, bunu tek parmakla tutun. Bu başka bir şey. Normal yol motorlarında biraz daha uzun olur. Bu daha kısa, daha da kısaları var. Tek parmak kullanabilmek için. Bu sağdaki kırılmış biraz ama yine tek parmağa müsaade ediyor. Onun haricinde büyük bir deposu var. 8 litreye yakın bir deposu var. Bu bana bütün gün Enduro'da yetiyor. Ayrıca eve de getiriyor beni. Bir sonraki Enduro'ya çıkışta ben benzin alıyorum. 4 zamanlı olması ve güçlü olması benim çok fazla gaz açmama izin vermiyor zaten daha da. Bu sebepten dolayı birçok motora göre az yakıyor. 2 zamanlara göre zaten daha az yakıyor. 4 zamanlara göre de kullanıma bağlı olarak bence az yakıyor. 2 zamanlıya göre gerçekten agresif bir motor. Evet yani ben yapmadım. Yapan arkadaşlarım var bu motorla. Çok güzel tekere geliyor ama ben yapamıyorum. Ben beceremiyorum şu an. Evet, yine enduro videolarını izliyorsanız orada çok güzel tekere gelen arkadaşlar varlar. Ki onlar da zaten bayağı yıllardır bu işi Tabii. yapan. Hani profesyonel diye nitelendirebileceğimiz arkadaşlarımız. Güzel de yapıyorlar yani. Enduro videolarını takip edin. Ben yapamıyorum. Ben slow wheel'i öğrenmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş kaldırayım. Ondan sonra hızlısını kaldırırız. Zaten slow wheel'inin Türkçesi de yavaş teker olarak geçiyor. Bunun öğrenme istememin amacı da bazı engellerde durduğun yerde önü kaldırıp o sırada gaz verip engelden atlayabilmek lazım. Ben daha bunu yapamadığım için taşa çarpıyorum, geri geliyorum, bir şey yapmaya çalışıyorum. Çok zorlanıyorum. Çok efor harcıyorum. Aslında bunu öğrensem ön tekeri kaldırıp motoru yürütüp tık diye oturtacağım. Zamanla olacak o da. Halledeceğiz. Hayatta daha rahat edeceğiz. Evet. Şöyle, asfaltta kullanmak zevkli mi? Bunu süper motoya çevirirsem müthiş zevkli olur. Çünkü ağırlık ve güç oranı neredeyse yarı yarıya. Yani 100 kilo motorsa yaklaşık bir 50 beygir gücü var. Birçok yol motorunda bunu bulamayabilirsiniz. Acayip zevkli olur. Ama bu da bir bütçe meselesi tabii. Trafik plaka ruhsatı olduğu için trafikte gitmesinde bir sakınca yok. Yine süper moto jant lastik takınca da trafikte bir sıkıntı olmaz. Çok eğlenceli olur ama maliyet gerekiyor ama çok eğlenceli. Gerçekten videolar izliyorum, bazı ecnebi arkadaşlar yapıyor. Çok güzel. Keşke yapabilsek. Hafta sonu gideceksin, enduro'ya çevir. Hafta içi süreceksin, süpermotoya çevir. Onun için ayrıca bir motora daha ihtiyacın var bence hayatta. Çünkü aynı motoru sürekli sök tak yorucu. Artık sıkılırsın, yeter Evet, dersin. bir yerde kalır o. Bırakırsın. Bir modda devam eder hayatına. İnsanlara önerir misin KTM 350 EX CF'yi? İlk başlayanlar için öneririm. Çünkü dediğim gibi güç olarak sizi üzmeyecek bir motor. Güç olarak üzmediğinden dolayı başka şeyleri öğrenmeye odaklanabilirsin. Yavaş tekerde çok rahat ön kaldırabilirsin. Onu deneyebilirsin. Bu pratikleri gerçekleştirdikten sonra 250'lik daha tatmin eder. Çok tatmin olmak istiyorsan 2 zamanlı 250'likler bunun kat kat ve daha iyisi ve daha teknik gerektiren şeyler. Ama ilk başlangıç için bence mükemmel bir tercih. Güç konusundan üzmeyeceği için sağlamlığı açısından hem bütçeyi koruyor. Evet biraz pahalı bir motor ama seni oluşacak hasarlardan ve maliyetten kurtarıyor bunlar. Bu sayede her seferinde gidon
değiştirmemek zorunda kalıyorsun. Her seferinde ay motorumun şurası patladı, radyatörü delindi, dandik olduğu için vesaire değil. Hepsi kaliteli malzeme kullanıldığı için o konuda hiçbir sorun yaşamıyorum. Uzun ömürlü oluyor yani. Evet, parasıyla uzun ömür kazanıyorsun. Düşsen de çok şey olmuyor. Zarar görmüyor. Problem yaratmıyor. Ayrıca bu motora da sürmek için de bir alışma sürüyor. Yani asfalta çıkıp ya da düz bir zemine çıkıp motorun gücüne alışmanla ilgili bir problem var. Çünkü gerçekten normal bir yol motoruna göre, 350'lik bir motora göre Bambaşka. ruh hastası gibi gidiyor. Yani debriyajı elinizden bırakayım, herhangi bir hareket yapayım dediğinizde motor arkasına el sallarsınız. Öyle bir gidişatı var. Bırakırsın böyle motor gider. 3-4 takla atarak gider hatta önünde. Gaz kolunun turu çok kısa. Gaz kolunun turu çok kısa. Bunda 2 santim çeviriyorsunuz full gaz için. Başka bir motorda bunu 4 santim çevirmeniz lazım. O yüzden çok hızlı harekete ve hızlı tepkimeye ihtiyaç duyuyor. Ya başta buna alışmak da başlı başına bir süreç. Ya plakalı olmasını neden tercih ettiğim bir diğer cevabı da aslında motora alışabilmek. Motoru ben burada yakın yerlerde de, stabilize yollarda da kullanayım. Motora alışayım. Motor ne yapıyor? Frenleri nasıl? Ben birazcık daha da hızlanırsam bana ne tepki verir? Bunları her enduro sürüşünde alışmak yerine hafta içi ya da müsait zamanda çık. Bunlara da alışabiliyorum. Bunlara da alışmak lazım. Motoru tanımak lazım. Tabii ki de tanımak lazım. Çünkü normalde yolda sürdüğünden daha farklı, parkurlarda daha farklı şartlarda sürdüğün için motora hakim tanıyor olmak gerçekten önemli. O yüzden plakalı tercih ettim. Yüksek CC tercih ettim. Evet 450 de var ama 450 çok fazla gelir arazi için. Yavaş gitmeler için hemen hararet yapar. En büyük tercih sebeplerinden birisi sağlam olması, ikincisi plakalı ruhsatlı olması, üçüncüsü KTM olması. KTM seviyorum. KTM güzel. Burada bir KTM. Peki KTM 350'den başka önerebileceğin, Enduro'ya yeni başlayacak insanlar için fiyat performans olarak nitelendirebileceğin var mı bir iki motor önerin? Beta'nın X-Trainer'ları çok güzel yeni başlayanlar için. 2 zamanlı ama gücü biraz kısılmış. Şöyle kısılmış o da. Egzozu biraz daha az performanslı bir egzoz. 2 zamanlarda egzoz çok önemli. X-Trainer'da zaten isminden de belli. Trainer, alışma, train olma amacı gidiyor. Biraz daha alçak bir motor. Ayağın yere çok daha rahat değiyor. Bence başlangıç için çok güzel bir motor. Aynı şekilde o da ruhsatlı ve plakalı. Trafiğe sokabilirsin. Trafiğe çıkıyor olması da artı zaten. Onun haricinde plakasız, ruhsatsız sadece faturalı istiyorsanız Yuki'nin motorları sağlam gerçekten de. Yuki'nin özellikle 4 zamanlı Dirty Pose modeli hepsi gerçekten sağlam. KTM'nin bloğunu birebir çakmışlar zaten. Ellerine sağlık. O yüzden hem ucuz üretiyor. Yani onun da tek dezavantajı faturalı olması sadece. Başka hiçbir dezavantajı yok. Çok güzel onunla da öğrenirsin. Pahalıdan ucuza doğru sıralayacak olursak KTM, Beta X-Trainer ve Yuki olarak sıralayabilirim. Diğer modelleri çevremde olmadığı için bir şey diyemeyeceğim ama bunları hep arkadaşlar ve arkadaş çevresinden tecrübe ettiğimiz için bunlar güvenilir motorlar. Tecrübe edilmiş de önerilmiş. Evet. Motorlar. Yani onlar binilmiş, kullanılmış, ezilmiş, atılmış hepsi Yerden yere vurulmuş. bir şeyler yaşamış motorlar. Enduro'da iç lastikle uğraşmak istemiyorsan Michelin'in Muz denilen bir iç lastiği var. Bu Muz zaten köpük demek. Köpük bir iç lastik. Patlamıyor, etmiyor, eziliyor sadece. Bunu ön lastik, arka lastiğe takım halinde satılıyor. Bu sayede patlamıyor. Ben hep tekerimi patlatıyorum. Tekerler patlıyor. Öyle ya da böyle. Hep üzüldüm şu iç lastikten ama Muz çok pahalı. Muz'a 10.000 lira vermek mi yoksa iç lastiğe 500 lira vermek mi deyince fiyat maliyet çarpı öl topla çıkar. İç lastikten devam oluyor. Günün sonunda yine patlayarak, üzülerek Yamayabiliyorsak yamıyoruz, yamayamazsak aynen. yenisini alıp devam ediyoruz. Maalesef. Lastikler de aslında çabuk bitiyor. Çünkü yumuşak lastik kullanılması lazım. Bunun da sebebi kayalardan vesaire geçerken sert lastik çok üzüyor. Hemen kayıyor. Hiç tutmuyor. Ya da hemen bir su görsün, kayanın üzerinde su olsun, yosun olsun, sert lastik olmuyor. Yumuşak lastik olması lazım, yumuşak hamurlu lastik olması lazım. Yumuşak hamurlu lastiğin de ömrü kısa oluyor. Zaten profesyoneller en yumuşaklarını kullanıyor. O günün yarışı bitiyor, hemen çıkarıyorlar, yenisini takıyorlar. Bizde öyle olmadığı için biz orta sert, yumuşakla sert arası kullanıyoruz ki uzun ömürlü olsun. Biraz pahalı bir spor. Yani Evet. böyle bir tık Türkiye'de ekstrem bir şeyler yapacaksanız zaten paranızın bir miktar olması gerekiyor. Yani ona ayrı bir bütçe ayırabiliyor olmanız lazım ki zor bir şey gerçekten. ya ben bunu almak için yol motorumu sattım. Scooter'a biniyorum. Varsa talibi bunu da verebiliriz. Hemen okutalım. Hemen KTM 350 bir tane var. Diyen varsa. Ya bunu satmak istememin sebebi de artık biraz daha tekniğini kaptığımı düşünüyorum. Biraz daha düşükse 254 zamanlıya geçmeyi düşünmemden dolayı 350'yi satmak istiyorum. Gerçekten çok güçlü motor. Keşke süper motojant lastik alıp takabilsem de hayatta satmayacağım bir motor yani. Kenarda beklese keyfimde gelse binsem diyorsun ama para çok amel eğrisinde bazı şeyler müsaade Maalesef. etmiyor. Bir Neydi? şeylerden vazgeç. Teşekkürler ekonomi. Teşekkürler.
Bu şansı bize sağladığınız için enduro motorların özellikle hafif olması çok önemli. KTM bu konuda ve diğer Beta gibi markalar da çok başarılı. Çünkü motor ister istemez düşüyor. İster istemez sen onu kaldırmak zorundasın. Bir kaldır, iki kaldır. Dominar'ı bir kere düşürdüğünde kaldırdığın eforla bunu kaldıramazsın öyle. O yüzden gerçekten adamlar kafalarını kullanmışlar. Nereden hafifletiriz bu motoru, nereden kısarız, nereden hem sağlam hem hafif olur becermişler. 100-110 kilo bir ağırlığı var. 110 kilo ağırlık 350 cc olunca o dediğim ağırlık güç oranı çok fazla belli ediyor kendini. Uçuyor gidiyor. EXCF'ler enjeksiyonlu. Enjeksiyonlu olması da benim için çok büyük bir avantajdı. Çünkü düşürdüğümde karbüratörden hava almasın, benzin yemesin, buji yağlanmasın, ıvır zıvır gibi hiç özellikler yok. Bıraktığında motoru hiçbir yerinden akmıyor. Evet bak bu da güzel bir bilgi. Hatta yük videosunda da bahsediyordunuz. Bir motorun, özellikle enduro motorların karbüratörlü ya da enjeksiyonlu olmasının avantaj ve dezavantajları neler? KTM karbüratörlü kullanmayı bıraktı iki zamanlılarında da. TPI, TBI diye bir sistemler geliştirdiler. Beta hala karbüratör kullanıyor. Karbüratör biraz daha responsif. Tepkisi daha hızlı. Tepkisi daha hızlı diyebilirim. Bildiğim kadarıyla, dediğim gibi çok detay bir bilgim yok bu konuda. Karbüratörlü tercih edenler mesela karbüratörden vazgeçemiyor. Ama benim için karbüratörün dezavantajı motoru yatırdığımda oradan benzin akması, karbüratör ayarı yapmayı bilmemem. Enjeksiyonlu da her şeyi motor biliyor zaten. Beyni var. Ben diyor bununla bu kadar benzin atacağım, bu kadar hava alacağım diyor. Hesaplıyor, benzini yolluyor. Düşürüyorum, hiçbir yerinden akması yok. Benim için farkları bunlar. Kesinlikle daha çok bilenler vardır. Yorumlarda buluşalım. Ben de öğreneyim. Ama benim tercih sebebim enjeksiyonlu. Bu arada enjeksiyon ve karbüratör farkında benim de bildiğim ufak bir bilgi var. Enjeksiyonun biliyorsun ki arabalarda tıkanma ihtimali çok yüksek. Sorun çıkartma ihtimali daha teknolojik olduğu çok yüksek. Enjeksiyonlu motoru aldıktan sonra karbüratörle çevirme imkanın var. Ama karbüratörlü motor aldıktan sonra enjeksiyonlu motora çevirme imkanın yok. Böyle de bir arada fark var. O da bir tercih sebebi olabilir yani. Enjeksiyon karbüratörde enjeksiyonunu aldık sonra bir şekilde karbüratöre döneriz. Enjektör masrafı yapmak yerine gibi. O yüzden güzel benzin kullanmak lazım. Benzin Evet. deposuna bir şey kaçırmamak lazım. Bu motorda da kontak diye bir şey yok zaten. On-off direkt. On-off. Benzin deposu da anahtarlı değil. Basıp şey yapıyorsun, çıkarıyorsun. Yani bunu sokakta belde bırakırsan ya benzinini çalarlar ya motoru çalarlar. Zaten hafif motor. Sırtla git yani. 2 kişi. Gel. Kaslı çocuk. Atalım arabadan. Atalım arabaya gibi hemen elveda. Ya gözünün önünden ayırmaman lazım motoru. Bilindik bir marka olmasının avantajı da parçaları çok rahat bulunuyor. Zaten KTM'de hep bir grenaj tasarımı yapıyorsa bunu 2-3 yılda kullanıyor. Çok uzun süre yani çok rahat parça bulabiliyorsunuz. Bu grenaj takımı bu 2015 modelse 2013'ünki de uyuyor, 16'sınki de uyuyor. Bu yüzden Türkiye'de çok rahat ithal ediyorlar bu parçaları. Yedek parça konusunda bir sıkıntınız olmuyor. Fren maneti, debriyaj maneti 2004 yılından beri aynı mesela. Hala da aynı kullanıyor. Bu sebeple yedek parça konusunda hiç sıkıntı çekmiyorsunuz. Türkiye'de bile sıkıntı çekilmiyor. Çok absürt bir sadece bu motora özel o vida adımıyla yapılmış bir şeyse evet sıkıntı çekilir ama %95 parçasını çok rahat bulursunuz. Yeni modellerde yine 2010 ve üzerinde çok rahat bulursunuz. Diğer eskilerde artık eski artık ya. 15 sene olacak Yani. neredeyse. Ayrıca performans egzozları da mevcut. FMF ve Akrapovic gibi modeller var. Bu egzozu boğazdan satın alarak daha performanslı bir sürüş elde edilebilir. Ama ben stokta kaldım. Stokta gayet performanslı. Stokta Bir tık yani. daha üstüne çıkartmak da mümkün. Tabii aynen. Daha benim için o performans şeyleri çok Bu yeterli. bu yeterli bana. Enduro motorları da özellikle plastik aksamları çok esnemeye ve darbeye dayanıklı oluyor. Atıyorum bu çok rahat oynuyor. Burası hemen çekince çıkıyor. Bir yerde takıldığında başka bir yerleri kırmak yerine sadece bu parçayı atıyorum değiştirebiliyorsunuz. Ön çamurluk olsun çok rahat esneme payına sahip. Bu yüzden hem kolay kırılmıyor hem de kırıldığında sadece bir parçayı değiştirerek yolunuza devam edebiliyorsunuz. Hem maliyeti düşürüyor hem de ağırlık düşürüyor. Evet, Plastik. ağırlık önemli. Evet, Black Sheep Moto Garaj'da bugün Berkay'ın KTM 350'sini inceledik. Kendisi bize motor hakkında bilgi verdi. Ben motor hakkında hiçbir şey bilmediğim için hiçbir şey söyleyemedim. O anlattı, biz dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Daha farklı motorlar kullandıysanız, daha farklı bir motor kullanmak istiyorsanız, hayalinizdeki motor neyse yorumlarda buluşalım, konuşalım, bilgi paylaşalım. Yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben buradan çıkamam, ben de oradan geleceğim.
Tamam mıyız? Aç onları. Küs gibi şey yapma. Şöyle yapalım. Çok güneş, çok sıcak. İyi mi? Bu Tamam. toplayayım. Topla. Göbeği çekelim. Sen çekme. Sen sal. Kemerimi sıktım. Kaldır kafayı. Mesaj geldi. Ne oldu? Ne gülüyorsun? Somurtuyorum. Niye somurtuyorsun? Gülüyorsun. Niye gülüyorsun? Gülüyorum işte arkadaş. Ne istiyorsun? Soracak hiçbir şey gelmiyor bununla ilgili aklıma benim de ondan. Kes bunları. Kesmedim. Anlatın. Sohbet ederiz, dinleriz. Konuşuruz. Konuşmaya çok açız biz ya. Kimse konuşmuyor. Bizi kimse... Kapatayım mı? Kapatın artık.